Soğuk ama muhteşem bir New York gününden hepinize merhaba. Bugün videoyu New Jersey tarafından Weehawken mahallesinden açmak istedim. Çünkü arkamdaki bu müthiş manzarayı sizlere de göstermek istedim. Burası tam Hudson Nehri'nin kenarında müthiş bir Manhattan süliyetine sahip olan bir mahalle. Şöyle sol taraf Central Park'ın olduğu hiza. Şu gördüğünüz yüksek bina Central Park'ın hemen dibindeki bina. Biraz sağa doğru geldikçe Midtown'a doğru. Şurada arkada Empire State'in ucu görünüyor. Yan tarafı görünüyor. Tamamı görünmüyor. Sağa doğru Downtown'a doğru gittikçe de en sağda Dünya Ticaret Merkezi çok belirgin şekilde yer alıyor. Bu muhteşem manzaraya baktıktan sonra Manhattan'a gidebiliriz. Manhattan'daki ilk durağımız arkamda görmüş olduğunuz New York Halk Kütüphanesi. Bu public bir kütüphane olup içeriği ziyaret edebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bütün alanlarına giriş yapamıyorsunuz üye olmadan ama en azından bir kısmını gezip görüp içeriği bir gözlemleyebiliyorsunuz. Arkasında hemen Bryant Park yer alıyor. Bryant Park'ın içerisi zaten önceki videoda göreceğiniz Winter Park adında Christmas Market var. Biraz önce içinden geçtik. Gündüz olduğu için çok daha az hareketli akşamına göre. Ama yine güzeldi. Buz pateni yine kapalıydı. Biz şimdilik kütüphaneye giriyoruz. Kütüphaneyi gezip daha sonrasında önümüzdeki durağa devam edeceğiz. Şöyle biraz etrafını da gösterelim. Uzun bir sıra var bu arada girmek için. Biz sıramıza geçip içeriye girmeyi bekliyoruz. Kütüphaneye girer girmez bizi öncelikle yılbaşı ağacı karşıladı. Bu arada yapı çok güzel. Çok hoş bir görüntüsü var. Kütüphane turuna girişte hemen sağa döndüğümüzde olan merdivenlerle başlıyoruz. Bu geziyi yaparken bir yandan da ufak bilgiler vereyim. Bu kütüphane 1911 yılında açılan New York Public Library, dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. Girişte biraz önce görmüş olduğumuz iki tane aslan heykelinin birinin adı Sabır, diğerinin adı da Metanetmiş ve New York'un simgelerinden sayılıyor. Kütüphane ücretsiz, milyonlarca kitaba ve el yazmasına sahip. En ünlü bölümü yukarı katta bulunan Rosemain Reading Room, yani okuma odası. Aynı zamanda New York'un bilgiye ve eğitime verdiği öneminde bir sembol olarak adlandırabiliriz bu kütüphaneyi. Bir üst katta önümüzde bir koridor var ama bir üst kat daha varmış. Burada da herhalde okuma taraflarına, yani kitapların olduğu tarafa doğru çıkıyoruz diye tahmin ediyorum. Birazdan buraya da bakalım. Kütüphanede 3. kata çıktığımızda bu kat sergi gibi yapılmış, bu koridor. Şöyle odalar var ama odalara şifreyle veya uygulamayla giriliyor. Duvarlarda bu şekilde aslanlı çeşmeler var. Şu an çalışmıyor ama çalıştığı dönemlerde vardır diye düşünüyorum. Şöyle. Duvarda fotoğraflar, fotoğraflar hakkında bilgiler, el yazmaları. Buradan aşağıya da bir bakalım. Bu alan çok güzelmiş. Bir avlu gibi. Tepede çizimler var şöyle. Göstereyim. Sanki böyle Vatikan'da salonlar arasında geziyormuşum gibi hissettirdi. Duvarlarda çizimler. Bu salon çok güzelmiş. Şimdi şurada Edna Barnes Salon Room diye bir bölüme giriyoruz. Odası sadece araştırmalar ve şey için, halk için. Gördüm. Bu arada buraya üyelik alıp, yani üye olup gelip kitap okuyup kitap ödünç alabiliyorsunuz. Burası da bir sergi odası.
Kütüphaneden sonra sıradaki durağımız Grand Central. Bu arada Grand Central'ın hemen arkasında Chrysler Building yer alıyor. Bu da yine New York'un ikonik binalarından. Şimdi Grand Central'a doğru giderken ufak birkaç bilgi vereyim. Grand Central, New York'un kalbinde dünyanın en büyük ve en görkemli tren istasyonlarından biri aslında. 1913 yılında açılmış. Yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda mimari bir şaheser ve New York'un simgelerinden biri. Birçok girişi var. Şu an Library'e en yakın girişinden içeriye doğru giriyoruz. Bu rampadan indikten sonra sağa dönüp ana salona ulaşabiliriz. Grand Central'ın ana salonuna geldik. Ortada yüzlerce insan var. Üst tarafta bir Apple Store var. Eğer ki salonun ambiyansını tam görmek istiyorsanız şu yukarıya doğru çıkmanızı öneririm. Şöyle tepeden bir görüntü alacak olursam muazzam görünüyor. Bu bulunduğumuz büyük salondan her gün yaklaşık 1 milyon kişi geçiyormuş. Yukarıya baktığımızda gördüğümüz mavi yeşil tavan takım yıldızlarıyla süslü gökyüzünü temsil ediyor. 2500'den fazla yıldız varmış. Bu takım yıldızları bilerek ters çizilmiş. Yani Tanrı'nın gökyüzünden baktığı açıyla resmedildiği söyleniyor. Tam ortadaki bilgi gişesinin üzerindeki saat opal camdan yapılmış ve değeri milyon dolarlarla ölçülüyormuş. New Yorklular buluşma yeri olarak tarif ederken hala saatin altında buluşalım gibi. Bizim Taksim Meydan'daki Burger King'in söylemi gibi bir söylemde bulunuyormuş. Ayrıca Grand Central'da bir tane de gizli platform varmış. Platform 61 adında. Bu da Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'in halkın kendisini tekerlekli sandalyede görmemesi için yaptırdığı Astoria Oteli'nden doğrudan trenle buraya gelen bir platformmuş. Yani aslında özel bir tren yolu gibi. Son olarak alt katta Fısıltı Galerisi diye anılan bir bölüm var. Burada da aslında akustik bir deneyim yaşıyorsunuz. Kemerli bir yapının bir tarafına geçip köşeden gizlice fısıldadığınız bir şeyi karşı köşedeki kişi net olarak duyabiliyor. Biz bunu daha önce İtalya'da deneyimlemiştik. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ana salondan bir kat aşağı indiğimizde Fısıltı Galerisi'ne geliyoruz. Aslında galeri dedikleri yer bu alan. Gördüğünüz gibi insanlar köşelerde bekliyor ve karşılıklı köşelerdeki kişiler birbirlerinin fısıldadıklarını duyabiliyorlar. Başka ülkelerde de bunun benzerlerine denk geldik. Ben hala hayranlıkla karşılıyorum bu olayı. Yani akustiğin gücü inanılmaz. Şu anda sıradaki durağımız olan Summit'teyiz. Summit, yani New York seyahati boyunca beni en heyecanlandıran etkinlik diyebilirim. Şu anda da gerçek olmak üzere. Summit binası New York'ta yüksek katlara çıkıp New York'u gözlemleyebileceğiniz birkaç binadan biri. Bunların en popülerleri aslında Summit, Rockefeller Center, bir de Empire State diyebiliriz. Dünya Ticaret Merkezi'nde de çok bilinmese de tepeye çıkılabiliyor. Ayrıca bir de Age diye bir bina var. Biz Summit'i tercih ettik. Summit muhtemelen bunların en yenisi ve içeride gerçekten güzel atraksiyonlar var. Bizim biletimizde ekstra olarak bir asansör de var. Yani Summit'in tepesine çıktıktan sonra cam bir asansörle yaklaşık bir 10 kat daha yukarı çıkabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. O asansörü de deneyimleyeceğiz. O ekstra bir heyecan verici olacak aslında. Korkarım bakma, seni sakın bırakma, tamam mı?
Welcome to Summit. Please start the journey to your right. Mükemmel. Park bakarsan fena olacak. Harika. Ben şuraya bir çökeyim aslında. Karşıda Empire State mükemmel görünüyor. Summit'in manzarasını size göstereyim. Şöyle en baştan başlayayım. Şurada görünen ada Roosevelt Island. Oraya da gideceğiz bir aksilik olmazsa. Merhaba. Merhaba. En mükemmel yeri bence Empire State tarafı. Bu kısım çok popüler. Aynalardan dolayı sanki böyle bütün katları görüyormuşsunuz gibi. This must be given by your parents. Where you are earning and spending, I don't think you will able to buy. İlk defa New York'u yukarıdan görüyorum bu şekilde. Daha önce herhangi bir binaya çıkmamıştım. Alan çok büyük değil ama mükemmel bir görüntü sağlanmış aynalarla. Yani çok konuşamadım, konuşmak istemedim bu muhteşem manzarayı bölmemek için. Hemen yan tarafa doğru geçiyoruz. Bir başka bölüme geçmiş oluyoruz. Buradan Bryant Park görünüyor. Duygu beni arkadan tutuyor çok gitmeyeyim diye. Bryant Park çok güzel görünüyor tepeden. Yani ne kadar kalabalık olduğunu bilmiyorum. Görebiliyor musunuz şu anda? Bu tarafta Central Park tarafı. Hatta Central Park'ta görünüyor. Muhtemelen şu taraftan daha net göreceğiz Central Park'ı. Ciddi yüksek mesafe. Ben daha önce Chicago'da çıkmıştım bu şekilde tepeye. Orada da 103. kat ve 94. katlara çıkmıştım. Burası da şu an 91. kat olması lazım. Central Park da çok büyük.
mükemmel olmuş. Yok artık ya. Çok harika manzara. Ya harika da aşkım. Yani benim o asansöre binmem imkansız gibi bir şey galiba değil mi? Bir daha söyle. O asansöre binmem imkansız gibi bir şey. Asansöre gidiyoruz. Aa, bu kat çok daha sakin. Millet hep alt katta dolanıyor ama. Let's start with some close-ups. 1, 2, smile. Bir kat daha yükselmiş olduk. Yani aşağıdan çok daha sakinmiş. Muhtemelen insanlar bilmediği için alt katta yoğunluk oluşturuyor. Şuradan ben bir aşağıya çekerek gideyim. Şu karşıdaki bina Age balkonu var. Orada açık havadan dışarıyı izleyebiliyorsunuz. Burası 92. katmış. Hello. Thank you. I'm gonna scan this, okay? Okay. The photos are only gonna be on that wristband. It's Okay. how many? One, just me. Just you? Okay. Yeah, I don't want a photo. I That's just want to fine. take. 30 seconds, okay? Bu şekilde bir cam balkonu varmış. Şu an 92. katta camın üzerinde duruyorum. İnanılmaz. Herkese 30 saniye süre veriyorlarmış. Çok değişik. Summit'in muhtemelen son katına doğru çıkıyoruz. 93. kat olması lazım. Sonrasında asansörle de bir 8 kat daha çıkacağız diye biliyorum. Bu son katta kafe var. Oturma alanı. Burada yiyecek, içecek, kokteyl alabileceğiniz yer. Bilet seçeneklerinden birinde bilet artı buradan bir ücretsiz içecek vardı. Bizim aldığımız bilet seçeneği bilet artı asansör. Aa, açık havaya çıkıyormuşuz buradan. Summit'in açık havası olduğunu bilmiyordum. Oo, birasını almış. Bir yandan müzik. Birazdan şu asansöre bineceğim. Şu an 93. kattayız. Bu cam asansörle beraber yanlış hatırlamıyorsam 101. kata çıkacağım. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. He's ready. Step all in. Şöyle zemin cam.
Duygu biraz tedirgindi çıkmak konusunda ama Ama beklediğim gibi değil. Yani binanın dışında değil, içinde bir asansör olduğu için çıkabilir. Bu kadar da korkmuyorum. Duygu ilk başta binanın en dışında sandı. Ben de öyle sanıyordum gerçi. Yanda da bir asansör var, o da şimdi geliyor. Sıra bize geldi. Hareket etmeye başladık. My goodness. Çok güzel. Şu anda kaç? 100. kata çıktık galiba. Şu an saymıyorum. Hiç umurumda değil. Ben şu an midem bulandı. Evet hayatım. Aşağıya bakma sakın. Önüne bak. İleride Dünya Ticaret Merkezi. Salonda sanki var. Yok yok hayatım, sana öyle geliyor. İyi misin? Bakma aşağıya. Bak köprü falan da görünüyor ileride. Şurada Williamsburg Bridge var. En yukarı çıktığınızda şu alt taraflar görünmüyor. Yani binanın dışındasınız. Hani biz içinde diye düşündük. Öncelikle beklediğimden daha az korkunçtu. Ama beklediğimden çok daha fazla yukarı çıktı. Ben bu kadar yukarı çıkacağını beklemiyordum. Kesinlikle denenmeli. Yani ekstra $20 bildiğim kadarıyla. Ama değer. Summit'ten çıktık. İnanılmaz bir deneyimdi. Yani buraya gelirseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Asansörle de çıkmanızı tavsiye ederim. Yani ürkütücü biraz ama o da inanılmazdı gerçekten. Biz çok memnun kaldık. Bence parasını sonuna kadar hak ediyor. Herkese de tavsiye ederiz. Şimdi sonraki durağımıza geçelim. Summit'ten çıktıktan sonra karnımız acıktığı için tekrar hemen yakında olan Bryant Park'a geldik, Noel Pazarı'na. Buradaki lezzetlerden birkaçını deneyelim diye. Öncelikle şu anki durağımız Crispy Chick. Şöyle göstereyim içerideki çeşitleri. Renkli renkli yiyecekler görünüyor gerçekten. Biz burada şöyle fiyat listesini göstereyim. Street corn ve barbekü aldık. Yanına patates eklettik. Bakalım nasıl gelecek. Yiyeceklerimiz geldi. Patateslerimiz ve barbekülü. Biri barbekülü, diğeri neyliydi? Mısır sweet corn'u. Ha, sweet corn. Hemen şöyle. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Şu üzerindeki içeriği aynı bu arada, sosları farklı. Tavuk hepsi. Üzerindeki mısırdan dolayı corn geçiyor. Bunda da barbekü sos aynı şekilde. Tavuğu çok güzel pişmiş. Şunu da tadına bakayım. Tavuğu çok güzel pişmiş. Sosları da gayet güzel. Bence başarılı. Patates de güzeldi. Biz atıştırmalık bir şeyler böyle midemiz tutsun diye geldik ama beklediğimizden çok geldi. Muhtemelen doyuracak bu bize. Eğer Christmas'ta New York'a geldiyseniz kesinlikle görmeden gidemeyeceğiniz bir yeri gösteriyorum şimdi. Rockefeller Center'daki yılbaşı ağacı. Meşhur Christmas Tree. Bu yılbaşı ağacı açılışında konserler veriliyor, ünlü insanlar geliyor vesaire.
Yani New York ve Christmas dediğiniz zaman akla gelen ilk 2-3 şeyden biridir diyebilirim. Burası Rockefeller Center en yüksek binası. Bu bölge bu arada komple Rockefeller Center geçiyor. Çevredeki sokaklar, binalar vesaire. Bu en yüksek binanın da tepesinde Top of the Rock diye bir gözlem kulesi var. Yani kule demeyeyim de aslında çıkıp yukarıdan New York'u gözlemleyebileceğiniz bir alan var. Rockefeller Center'ın hemen karşısında da Saks Fifth Avenue var. Bu da yine çok fazla görebileceğiniz, videolarda görebileceğiniz ışık şovuna ev sahipliği yapıyor. Her sene değişmiyor ama birkaç senede bir bu üzerindeki ışık şovu değişiyor. Şu anda saat itibariyle henüz başlamadı galiba. Ama şu ana kadar izlediğim bütün şovlar mükemmeldi. Geldiğiniz zaman Saks'taki ışık şovunu da mutlaka izleyeceksinizdir diye düşünüyorum. Burası yine adım atılmayacak derecede kalabalık. Aşağıda da buz pateni pisti var. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle. Biraz kaldırayım şu çubuğu. Çubuğu biraz kaldırdım. İnşallah görünmüştür. Şuradan da gerçi görebiliyoruz. Burası Bryant Park'taki buz pateninden biraz daha küçük. Ama tabii ki yine aşırı ikonik bir noktadayız. Rockefeller Center sadece Christmas döneminde değil, yılın her dönemi kalabalık olan bir yer. Hangi ayda gelirseniz gelin burada mutlaka bir turist kalabalığı oluyor. Rockefeller Center'ın olduğu sokaktan gelince meşhur Radio City'ye ulaşıyorsunuz. Radio City birçoğumuzun Evde Tek Başına filmiyle aşina olduğu, New York'ta da ayrıca çok popüler olan bir Broadway şovu diyebilirim aslında. Broadway'de değil ama şov. Radio City her zaman açık değil. Yılın 12 ayı açık değil. Christmas dönemlerine yakın zamanlarda açılıp Christmas'tan birkaç ay sonra yanlış bilmiyorsam kapanıyor. İçerisinde bir tur da yapılabiliyor. Yani tutup da aynı Summit'e veya diğer binalara çıktığınız gibi buranın içine de girip turunuzu yapabiliyorsunuz. Şu şekilde karşıdan da görüntüsünü paylaşayım. Çok güzel duruyor. Günü New York metrosunda tamamlıyoruz arkadaşlar. Başka bir durağa gidiyorduk ama kar yağışı başladı. Bugün de çok uyarı vardı. Yani 30-40 santime kadar ulaşabileceği söyleniyor karın. Bu sebeple bugünü tamamlama kararı aldık. Şimdi kaldığımız yere Jersey'ye devam ediyoruz.